Herkese merhaba arkadaşlar. Gameplay Yapısı kanalına hoş geldiniz. Ben Ergi. Arkadaşlar bu videomuzda Okan Buruk Bayern Münih maçına çıkarken ne düşündü? Aklında neler vardı ve neler uyguladı? Bunların hepsini FM üzerinden sizlere göstereceğim. Taktiğimiz zaten her zamanki gibi Okan Buruk'un da hiçbir zaman değişmeyen taktiği olan 4-2-3-1 ile yine sahaya çıkıyoruz. Kadroyu yine aynı şekilde kurdum. Yani hiçbir oyuncuda değişikliğimiz yok. Sol bekimiz yine Kazımcan, stoperlerimiz Abdülkerim ve Davinson Sanchez, sağ bekimiz Sacha Boey, orta saha ikilimiz yine Kaan Ayhan ve Torreira, sol kanatta Zaha, sağda Tete, Kerem ve Icardi olarak çıkıyoruz. Kerem tabii ki normalde sol kanatta çok daha işlevli ama bu tamamıyla Bayern Münih maçı tarzımız. O yüzden de Bayern Münih maçına ne yapıldıysa biz de onu veriyoruz. Yanımda da yani aslında kameranın arkasında şu an Mert var. Mert de hem iyi bir Galatasaraylı hem de iyi bir futbol izleyicisidir diyelim. O da bana arkadaşlar. O da arkadan bize destek verecek. Özellikle bu taktiği kurarken de ondan da biraz destek almak istedim. Kalecide normalde Muslera 30 yaşına kadar, 31 yaşına kadar normal kaleci olarak hayatına devam ederken kendisi 30'undan sonra bir seviye daha atlayıp kendini libero kaleci yaptı. Biz de bu taktikte onu yine libero kaleci olarak oynatacağız. Çünkü zaten savunma çizgimiz çok öndeydi ve Muslera da mümkün mertebe kendi ceza sahasına hatta çıkıp topları almaya çalışıyordu. Destek mi diyelim Mert, ne diyelim? Destek diyelim, evet. Libero kaleci destek. Destek, hatta bu maç için çok daha uygun bir dizilim. Şimdi sol bekte Kazımcan'ı oynatıyoruz. Dediğim gibi Angelino Yas'ta daha oyun için mantıklı ama Okan Buruk maça çıkarken Kazımcan'dan sadece karşısındaki Koman'ı durdurmasını istiyordu. Onun hızına yetişmesini istiyordu. O yüzden de başka da çok da bir görev vermemişti. Biz de mükemmel. Ya bu arada hani penaltı pozisyonunu yaratacağından bir de Kazımcan, yani tabii ki de hücuma çıkıyordu. Ama buradaki asıl amacımız Kazımcan'ın Koman'ı veya bazen kanat değiştirdiklerinde Sané'yi durdurmak olduğu için biz burada onu yine savunma üzerinde bırakacağız. Sağ bekimize geldiğimizde de Sacha Boey normalde zaten tam bir kanat bek. Hatta inanılmaz iki taraflı oynayan bir oyuncu. Ama bu maçta mümkün mertebe yine karşısında Sané olduğu için biraz daha onu durdurmaya yönelik bir mantıktaydı. Biz de bunu Mert'le tartıştığımızda da hani standart bekle destek mi yapalım diye düşündük ama arada ucuma da çıkıyordu. O yüzden biraz daha kanat bekle savunma gibi düşündük. Zaten burada da göreve bakarsanız geride kalır ama boşluk bulduğunda da ileri çıkıp orta yapar diyor. Tam da aslında bu mantıkta oynamıştı. Onu da verelim. Torreira'yı sağa attım Mert. Kaan'ı da sola attım. Buradan Kaan'a geldiğimizde Kaan'ı tamam, yani Kaan o maçta da aslında bayağı hücuma da destek veriyordu ama orta saha alanını çok boşaltmamaya çalışıyordu. Çünkü Torreira, birazdan göstereceğiz ama Torreira mümkün mertebeden rakip kaleciye kadar, yani Uhra'ya kadar basıyordu o maç. O yüzden çok çıkmasın ama çok da geride kalmasın düşüncesiyle destek olarak tutacağız. Burada önemli olan kısım Torreira'nın kullanımı. Tabii defansif ön libero oynattığımız için çok hücumcu bir modele çeviremiyoruz. Ama burada en mantıklısı, yani hem hücuma da yardım etsin, orada da pres yapsın, hem de orta sahadaki işleri de bitirsin diyorsanız ve Bayern Münih maçına göre de uyarladığımızı düşünüyorsanız savaşçı orta saha destek buradaki en mantıklı şekil olacaktır. Stoperlerimizi de istiyorsan. Çok haklısın. Stoperlerimizi unuttum. Stoperlere hemen geliyorum. Stoperlerde aslında ikisi de gayet ayağı temiz ve iyi iki stoperimiz var. İkisini de pasör stoper oynatacağız. İkisindeki tek farkımız burada Abdülkerim biraz daha savunma oynarken Davinson Sanchez özellikle kesici ve ilk hamlelerde çok başarılı bir stoper olduğu için onu kesici oynatıp biraz daha aslında savunmayı da önde kuracağımız için o ilk harekette gelen toplarda ilk hamle yapacak kişiyi biz Sanchez olarak kullanmak istiyoruz. Zaha'da yapabileceğimiz şeyler aslında birkaç tane hamle var ama hem onun özelliklerine uysun. Çünkü Zaha biraz daha taç çizgisine kendi sırtını verip oynamayı seven bir oyuncu. Çok içe kat etmeyi sevse bile bunu taç çizgisini oradan geçip ondan sonra yapmayı seviyor. Direkt böyle ceza sahasına girmeden içeri giren bir oyuncu değil. O yüzden yine biz ayağının bir çizgiye basmasını istiyoruz ama çok da hücuma çıkmasını da istemiyoruz. Çünkü karşımızda gerçekten yani çok güçlü bir takım var ve Zaha'nın da biz o maç savunma performansından memnun kalmıştık. O yüzden kanat forvette destek oynatmak çok daha mantıklı. Burada Tete zaten Sacha Boey çizgiyi oynamayı sevdiği için, yani çizgiden girip orta yapmayı seven bir oyuncu olduğu için Tete mümkün mertebe içe kat ediyordu o maçta da. Gerçek hayatta da öyle. Çoğu maçta da öyle. Bayern Münih maçta tam öyleydi. O yüzden çok da hücum oynatmayıp ters ayakta destek oynatmak en mantıklısı olacaktır. Burada Kerem'i biraz aslında
tartışmak istiyorum. Kerem normalde o maçta hem 8'e yardım ediyordu. Bazen 9'un oralara giriyordu. Hatta saç baş yoldurduğu kaç tane de pozisyona girdi yani o maçta. Biz burada gizli forvet de yapabiliriz gibi düşündük ama sence Mert gizli forvetten mi devam etmeliyiz yoksa başka bir düzen mi yapmalıyız? Ne diyorsun? Yani açıkçası gizli forvette bize tek seçenek sunduğu için oyun hücum. Bu şekilde hücumdaki savunma katkısını göz ardı etmiş olacağız. O yüzden ofansif orta saha destek sanırım o anki oyun planına daha uygun olacak gibi geliyor bana. Evet, çünkü destek görevi verilen ofansif orta saha ceza sahasına girmek yerine mevkisine öteye gitmemeye çalışır diyor. Yani aslında doğru. Çünkü Kerem de o maçta orta sahadaki o Kimmi ile stoper bağlantısını bozmaya çalışan oyunculardan biriydi. Ama Mert hep söylüyor yani sadece yazan şeyler olmuyor yani burada oyunda. Siz sadece bir özellik veriyorsanız bu özelliği %100 yapmıyor oyuncu. Ama burada da Mert'in dediği gibi destek tutmak bize daha mantıklı olacak. Icardi'ye bir şey söylememize gerek var mı? Icardi zaten yani zaten hani 4 yıldızıyla neyi seçmeniz gerektiğini Gayet. söylüyor. Gayet. Yani bu adam zaten Pocher'ın vücut bulmuş hali yani. Geleni atarım diyor abi. Yani belki yardımcı forveti de çok iyi oynayabiliyor. Bir Barcelona altyapısı görmüş olmasının katkısıyla. Ama bu maçta biz ondan tamamıyla geleni vurmasını istiyoruz ve çok da aslında onun işine de karışmak istemiyoruz. Biz fırsatçı golcü diyelim. O zaten yapacağını yapar. Oyun anlayışımızı dengeli tutalım. Çünkü pozitif futbol oynamıyoruz ama savunma da oynamıyoruz. Dengeli tutmak en mantıklısı gibi duruyor. Hücum genişliğimizi standartta tutmakta fayda var. Böyle çok hücuma giderken daraldığımız veya inanılmaz kanatlar açıldığımız bir düzenimiz yoktu. Hücumda yeri geldiğince standartta kalmaya çalışıyorduk. Koşu yoluna pas çok kullanıyor muyduk Mert? Ya birkaç pozisyon tabii ki de oyun gereği oluyor ama bunu seçmek yani gereksiz olur. Çünkü hani oyunun akışında zaten oluyorsa oluyor. Ekstradan bunun direktifini vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Okey, ben de öyle düşünüyorum. Seninle aynı fikirdeyim. O yüzden koşu yoluna pasa da çok çıkmamıza gerek yok. Pas şeklinde standart veya dikine uzun paslı gidebiliriz. Bunu da aslında aramızda tartışmıştık. Burada da standart olarak aslında benim ilk kafamda fikir vardı ama Mert daha iyi anlatır. Niye dikine uzun paslıya geçtik abi? Ya biz şimdi tabii ki de Bayern Münih'e karşı oynarken topun hükmetmek amacımız olmadığı için elimize geçen fırsatlarda dikine oynayarak direkt gole çevirmeye yönelik oynadık aslında. O yüzden de hani madem hani Bayern Münih maçını simülasyonunu yapıyoruz, o yüzden dikine uzun paslı sanki daha uygun olacak gibi geliyor bana. Evet, doğru. Yani çünkü biraz da aslında hücuma da böyle standartta kalmadık da hızlı bir şekilde de gitmeye çalıştık. Bence de öyle. Tempoyu bence burada yüksek tutmakta fayda var. Çünkü tüm maçı yani 60-70 dakikayı full tempoda oynayan bir takımın hücumda bunu düşük tutma ihtimalini yani görmek çok saçma kalır. Zaman geçirmeye gerçekten çalışmadık. Çünkü Bayern Münih'e karşı çok kapanmanın da getireceği sonuçları da görüyoruz kendi liginde. Biz de hücuma çıktık, biz de kaybettik belki ama biraz daha böyle sevinerek kaybettiğimiz maç olmuştu yani. O yüzden tempomuzu mümkün mertebe yüksek tutup zaman geçirmeyi de açmamıza hiç gerek yok. Dribbling'i azaltıyoruz. Yani bu oyuncular geldiği gibi ne yapması gerektiğini bilmeli ve hızlı bir şekilde aksiyon almalı. O yüzden yaratıcılıkla da çok işimiz yok. Disiplinli oynuyoruz ve sağlam oynuyoruz. Burada ben aslında biz burayı Mert'le tartıştık ama kaleyi gördüğünde vur burada çok mantıklı. Çünkü hücumda biraz önce dediğimiz gibi çok aksiyon almak istemiyoruz ve hızlı devam etmek istiyoruz. Kaleyi gördüğünde vur en mantıklı sonuç olacaktır yani. Çok gevelemeden direkt Değil mi? kaleyi gördüğün zaman Ya, vurmak. tık diye gidelim. Oyun kurma şekillerine çok girmeyelim dedik. Çünkü hem defansta kısa da çıktık abi biz o maç. Evet, çeşitlilik Evet, vardı. çıktık. O yüzden de orayı boş bırakmayı tercih ettik bu maç için. Ama yani normal bir maçta muhtemelen defanstan kısa pasla çık diyeceksiniz ama bu maçta çok da bir şey dememize gerek yok. Geçiş oyununa geldiğimizde geçiş oyununda karşı pres ve kontraya kalkı kesinlikle açık tutuyoruz. Yani bu maçın zaten anahtar hareketlerinden biriydi. Topu ben Muslera hızlıca elinden çıkarmadı. Gerçi 1-0 geriye düştüğümüz için maalesef öyle şeye geçtik. Ama normalde bence 0-0 maç devam etseydi ve o ilk 7 dakikada yediğimiz golü yemeseydik 7. dakikada golü bence öyle bir tarza geçmeyecektik. O yüzden top kalecideyken buraya bir şey düşünmedik. Burada topu oyuna sokuş şekli biraz önemli. Burayı nasıl sence ele almalıyız Mert? Yani top bizi başlatırken, oyunu kurarken stoperlerden başlatıyoruz genellikle. Ağırlıklı olarak hani büyük takımlara karşı da bunu yapabilmemiz güzel bir şey. O yüzden onu seçeceğiz. Onu seçince zaten bize ayakla uzun oynayı kapatıyor oyun. Ancak onda herhangi bir seçeneği seçmeyelim. Çünkü onu da çeşitli bir şekilde değerlendirdik oyunun genelinde. Doğru. Bu şekilde burayı bırakalım diye düşündüm Aynen. ben. Yani aslında burada ayakla kısa oynayı kapatma tuşu olsaydı belki onu yapabilirdik.
indirdik. Çünkü genellikle eliyle uzun oynuyor Muslera ya da eliyle kısa oynuyor. Bazen ayağıyla uzun oynuyor. Ama genel olarak da eliyle kısa ya da eliyle uzun oynamayı seviyor. Ama Mert'in dediği gibi burayı da kapalı tutabiliriz. Yani bir şey vermemize gerek yok. Burada zaten bizim önemli olan kısmımız top rakipteyken kısmı. Çünkü zaten biz maçı kurgularken topu ayağımıza almaya çalışmıyorduk. Rakipteyken bir düşüncemiz vardı. Tam olarak zaten şu an çektiğim çizgiye baktığınızda iki stoperin yerini gördüğümüzde burada ben sağda Davinson Sanchez'in hava topunda Kane'den aldığı topu Abdülkerim'in de Musiala'yla boğuştuğu anı gözümde canlandırabiliyorum. Tam olarak da Okan Buruk o maçı kurarken tam olarak zaten bu çizgide bu alanı düşünüp kurmuştu. Biz de bu maçı Bayern Münih maçına göre kurguladığımızı düşünürsek tam olarak burası doğru olacaktır. Pres şiddeti full abi. Yani full ötesi full. Bu maç ciğersiz bir maç. Bu maç durmayacağız. Bu maç durmadan pres. O yüzden özellikle de Neuer'in olmadığında, yani ikinci maçta Neuer olduğunda nasıl hem sol ayağıyla hem sağ ayağıyla inanılmaz topları çıkarttığını görmüştük. Ama Ulreich biraz daha tabii o anlamda ayağına mahir bir oyuncu olmadığı için ona yaptığımız preslerden daha çok pozisyon bulmuştuk. O yüzden de ilk maçı da ele aldığımıza göre rakip kaleciye kesinlikle çıkıyoruz. Ayakta savunmaya topa dala girmedik. Çünkü ikisini de yapıyoruz. Torreira mesela daha çok topa dalan bir oyuncuyken orta sahada mesela Kaan biraz da ayakta savunmayı seven bir oyuncu. Kerem de. O yüzden iki tarafı da açıkta tutmakta gerek. İkisini de açık tutmakta fayda var. Önde savunuyoruz. Evet, kesinlikle. Yani maç için herhalde başka da bir şey söylemeye gerek kalmaz. Rakibi merkezden veya kanattan oynamaları zorlamak için de boşta bırakabilirdik ama merkezi çok kapattık ya biz o maç. Merkez daha savunmamız kolay olduğu için merkeze yönlendirdik onları. Evet, yani kanatta yönlendirdik aslında. Yani merkezi kapat. Merkezi kapatıp Aynen, kanatları aynen, yönlendirdik. aynen öyle. Zaten Kim Min-de o maçta ne kadar zorlandığını gördüğümüzde iki stoperle arasındaki bağlantısını bozduğumuzda Kane'in ne kadar çok orta sahaya kadar gelmek zorunda kaldığını görünce aslında doğru da bir plan yaptığımızı, en azından bu doğru planın 60 dakika ne kadar doğru işlediğini görmüştük. O yüzden rakibi kanatlara zorladığımız için normalde rakibe orta fırsatı bu taktik izin verir ama Evet. Bayern Münih onu oynamaz diye. Çok ortayla gol atan bir takım olmadığı için. değil mi? O yüzden biz Bayern Münih olduğu için boş bırakıyoruz. Ama normalde böyle psikopat bir taktikle çıkacaksanız bence rakibin orta yapmasına izin verin. Çünkü bir yerden de bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Bu kadar riskli bir taktiğin bir alanı olmalı. Ama Bayern Münih olduğu için burayı da boş bırakıyoruz ve makineye bırakıyoruz. Tekrardan takımımıza döndüğümüzde burada aslında düşüncelerimize çok yakın bir takım var. Orta saha hattında hiç kimseyi hücum kullanmadık. Yani ön üçlü, Zaha, Kerem ve Tete'den bahsediyorum. Çünkü üçü de hem savunmaya hem hücuma yardım ediyordu. Icardi baskılarını da önde yapmaya çalıştı. Çok geriye getirtmemeye çalıştık Icardi'yi o maçta. Bu maçtaki en kritik isimlerden biri Torreira ve Kaan'dı zaten. Kaan'la orta sahadaki o baskıyı yoğunlaştırıp Torreira'da hücum baskısı yaptırmaya çalışmıştık. Yani bu taktikte şu an aslında onları karşılıyor. Maça çıkınca başınıza ne geleceğini bilmiyorum. Yani çok hücumcu bir taktik ama bu taktik şu an Bayern Münih'e karşı yaptığımız taktiğin %90-95 uyan bir hali. Bunu özellikle hangi maçlarda kullanmalıyız sence? Bayern Münih dışında kullanılabilecek bir taktik mi yoksa hiç kullanmamalı mıyız diyorsun? Ne dersin? Yani ligin genelinde bu taktik çok fazla kullanılmaz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kafa takımlara karşı oynarken Bayern Münih olmaz, Real Madrid'e karşı gayet oynayabilirsiniz. Manchester City'ye karşı oynayabilirsiniz. Tabii yani biraz riskli bir taktik olduğu için hani Haaland'ın ne yapacağı belli olmayabilir. Ya şöyle düşünün, zaten City'ye, Real Madrid'e ya da Bayern Münih'e karşı çıkarken hani ne kadar savunma ağırlıklı yaparsanız yapın, iç saha veya dış saha fark etmez. Hani kaybetme oranımız çok yüksek. Tabii ki de öyle yani. Ya burada mümkün olduğunca en zevkli şekilde beraberliğimizi olursa galibiyetimizi almaya bakıyoruz. Yani FM'yi bile şaşırtabiliriz yani böyle. Lan bu adam ne yapmış lan böyle deyip hani hakikaten ben şuna bir puan verdireyim falan da diyebilir. Bir de bu taktiğin daha çok tutması için yapmanız gereken bir şey daha var. O da bu videoyu likelamak arkadaşlar. Bu video likelandıkça bu taktiğin de değeri daha çok artıyor. Bana da bunu FM editörleri söyledi. Ben de onların yalancısıyım. Şaka bir yana videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz taktik videolarda görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni FM içerikleriyle de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.